Selamünaleyküm herkese. Ne haber, ne yapıyorsunuz? Umarım çok iyi hissediyorsunuz. Tamam, bu video yapmayı istedim. Neden? Çünkü her zaman ben bu soru dinliyorum. Mesela Türkler hakkında ne düşünüyorsun? Türkleri seviyor musun? Am, Yani o yüzden. Ve o zaman ben e, her şeyi anlatacağım. Yani nasıl Türk insanları tanışmaya başladım ve yani nasıl her şey gidiyor ve onunla çalışmak hakkında ne düşünüyorum? Tamam. Önce hmm, nasıl her şey başladı? Tamam. Çünkü ben çok gençken Aaa, aslında çok bu dizileri seyrettim. Latin Amerikanca dizileri, aaa, Amerikanca dizileri ve sonra Türk dizileri seyrettim. Ama ama gerçekten Türkçe önce çok pek sevmedim. Çünkü Ö ve Ü vardı. Ve o yüzden ben düşündüm. Vay be, bu ne? Bu Almanca gibi mi? Yoksa yani biraz garip. Evet, biraz garip değil mi? Yani bu ne? Ve o yüzden ve çünkü insanları çok bağırdı. Yani Türkçe öğrenmeyi hiç istemedim. Ama sonra ne oldu? Yani 15 yaşındaydım. Ben interneti kullanmaya başladım. Özellikle çünkü İngilizce pratik yapmayı istedim. Hem de İspanyolca daha öğrenmeyi istedim. Ve o yüzden mesela Facebook'ta geldim, MSN, Messenger kullanmaya başladım. MySpace kullandım. Yani önemli değil nerede ben oldum. Türkler her zaman benimle konuşmayı isterdi. Yani onları her zaman hemen buluşurdu ve benimle her zaman konuşmayı isterdi. Neden bilmiyorum. Nasıl bilmiyorum. Yani Türkleri her zaman her yerde ilk insanları. Çok ilginç ya. Biraz evet hoşuma gidiyor böyle ama evet biraz garip bunu. Ama neyse. Ama bunu çok pek yardım etmedi. Çünkü ben hala Türkçe öğrenmeyi istemedim. Ve maalesef Türkleri çok az İngilizce konuştu. Yani sadece böyle biraz. Ve ne söyleyeceğim? Yani yardım etmeyi istedim ama yani çok zor oldu. O yüzden özür dilerim ama evet bıraktım bunu. Ve özellikle yani İngilizce kullandım başka insanlarla sonra ne bileyim İspanyolca, Rusça ve işte böyle. Ve evet birkaç sene sonra benim babam bana onun hikaye anlatmaya başladı. Çünkü o gençken İstanbul'a çok sık sık gitti. Ticaret orada yaptı. Am, Özellikle çünkü o pamuk satın aldı Türkiye'de ve buraya götürdü.
Eee, çünkü o tekstilde çalıştı. Ve o yüzden o bana çok güzel sözleri söyledi Türkleri hakkında. Yani Türkleri en iyi yani business için arkadaşları gibi çok onları çok iyidir. Yani her şey yolunda söyledi. Ama ben yani ben düşündüm tabii o biraz abartıyor. Yani tabii kesinlikle olabilir ama biraz abartıyor. Am, ve neyse yani ben hala Türkçe öğrenmeyi istemedim. Ama sonra ne oldu? Yani daha sık sık ben Türk dizileri buraya gördüm, seyrettim ve en yakın zamanda Türkleri benimle Rusça ve Sırpça öğrenmeyi istedi. Ve ben bunu görünce kendimi söyledim. Tamam. Türkleri gerçekten kazandı. O zaman hadi Türkçe gerçekten öğreneceğiz. Yani sıkıntı yok. Ve işte o yüzden bence 6 sene önce Türkçe öğrenmeye başladım. Bunun hakkında şimdi konuşmak istemiyorum. Belki de evet, belki de daha sonra sana bunu hakkında bir video göndereceğim. Evet. Neyse, sonra ne oldu? Yani ben yani Türkçe çok çalıştım ve evet birkaç gün evet birkaç sene daha sonra önce ne yaptım? Önce ben Yunus Emre Enstitüsü gittim. Çünkü insanlarla konuşmak istedim. Ve kesinlikle kuşum gibi konuştum. Bence benim cenesim düştü. Çünkü çokça konuştum, evet. Ve yani çok ilginç oldu. Yani çünkü önce bir kadınla konuştum. O benim Türkçem çok sevdi. Sonra yani bir öğretmenle, erkek öğretmenle konuştum. Çok güzel sohbet ettim. Ve onunla konuşunca yani başka öğretmenleri geldi. Ve hemen her şeyi onları dinledi. Bence çünkü benim Türkçem hiç fena değildi. Yani çok iyi oldu. Ve evet benim için bunu çok eğlenceli oldu. Çok iyi hissettim. Sonra başka ne oldu? Tabii ki. Yani evet birkaç birkaç gün ver affedersiniz. Birkaç gün ver daha sonra evet ben Türk restoranına gittim. Ve orada neden gittim? Bunu aslında çok kolay. Çünkü ben Türkçe dinlemeyi istedim ve belki de insanlarla konuşmak istedim. Ve ne oldu? Ben orada geldim ve ben ben dinledim. Bir insan Türkçe konuştu. Ama çok sessiz konuştu. Evet. Ve o yüzden ben benim arkadaşımı söyledim. Tamam. Hadi
bu insanı çok yakında oturacağız. Çünkü ben Türkçe dinlemeyi istiyorum. Vay be. Gerçekten bunu yaptım. Ve evet, ben oturdum ve o yüzden benim arkadaşım em, evet oturdu ve yani ben sadece dinledim ve sonra bu insan geldi. Oturmayı istedi ama yani yeri yoktu. Aaa, yani ve o yüzden başka yeri aradı ama ben sadece benim arkadaşıma söyledim, benim yanında otur lütfen. Ve bu insan gerçekten başka yere gitmeyi istedi ama ben sadece söyledim, yok ya otur otur yani sıkıntı yok. Ve o sadece gülümsedi, oturdu ve hiçbir şey özellikle olmadı. Birkaç dakika sonra yani sadece arkadaşımla konuştum. Ama ben bir dakika daha sonra em, yani bir garson gördüm. Eee, tabii ki o Türk oldu. Ve ne oldu? Yani o hemen bu adama gitti ve eee, sohbet etti tabii ki. Ama eminim bunun hakkında onları konuştu. Aaa, çünkü onları gerçekten bana bakardı. Bunu gördüm. Ve çünkü yani 2 dakika daha sonra bu garson geldi ve benimle Türkçe konuşmaya başladı. Ve yani ben gerçekten şaşırdım. Yani çünkü ben aslında düşündüm ama ben Türkçe konuşmayı olduğunu hiç dinlemedim. Yani özür dilerim hiç söylemedim. Yani neden o Türkçe konuşuyor? Nasıl o bunu biliyor? Yani biraz şaşırdım. Ama hoşuma gitti. Kesinlikle hoşuma gitti. Ve ben sadece en güzel sözleri seyrettim. Yani çünkü önce o bana hem baklavayı götürdü hem kahve götürdü. Ve yani ben söyledim her şey çok lezzetli, her şey yolunda. Gerçekten çok mutluyum. Teşekkür ederim. Ve o tabii ki gülümsedi. Yani teşekkür ederim söyledi. Bla bla bla. Ve en son ben hesap hakkında sordum. Aa, ama ben sadece baklavaları için ve kahve için parası verdim. Ama eee, ama sonra ben sordum ama çay için ben parası vermedim. Neden acaba? Ve o eee, bana söyledi. Yok yani bu sizi için ücretsiz. Ve ben biraz şaşırdım. Çok şaşırdım çünkü ben bu vakitte aslında Sırpça konuşmaya başladım.
Ama tabii ki o hiç anlamadı. O yüzden ben biraz düşündüm ve kendime mi söyledim. Aa, çok kaptırsın. Tabii ki o Türk insan yani Sırpça bilmiyor. O yüzden ben çevirdim yani ne söyledim yani Türkçe dilde tekrar ettim. Ve o bana söyledi evet tabii ki bunu ücretsiz çünkü siz eee, Türkçe konuşuyorsunuz. Ve çok mutluydum. Gerçekten çok mutluydum. Ve em, en son ım, yani tabii ki çünkü insanlar gerçekten çok sıcak. Bunu gördüm yani çünkü evet benim arkadaşlarım buraya geldi. Özellikle Poygot toplantıya geldi. Orada Türkçe pratik yaptım. Yani gerçekten mükemmel oldu. Ve Türkler gerçekten sabır. Çok evet, çok sabır insanları. Ve am, onları her zaman motivasyon bana veriyorlar. Ve benim için bunu çok önemli. Ve eee önemli değil eğer ben bir gün Türkçe kullanmayı istemiyorum. Onları her zaman bana yazıyorlar yani merhaba, selam aleyküm ve o yüzden ben kendimi söylüyorum. Tamam yine Türkçe konuşacağım ve konuşacağım sıkıntı yok. Yani ve yani işi hakkında evet Türkleri gerçekten çok iyi öğrencileri. Aferin, gerçekten aferin. Çünkü ben eskiden sadece dinledim yani Türkleri için öğretmen yani bir tanrı gibi gerçekten yani öğretmenleri için Türkleri her şey e, yapacak. Yani evlerinden evlerinden gelinden am, onları gerçekten her şey yapacak. Eee, O yüzden ben düşündüm, biraz abartıyorlar. Ama eee, ama sonra gördüm abartmıyorlar. Gerçekten bu doğru ve bunu gerçekten hoşuma gidiyor. Am, Yani eskiden belki de bunu çok pek görmedim. Çünkü Türkçe konuşmadım. Yani çünkü Türkçe hiç bilmiyordum. Ama sonra yani gerçekten yani bunu gördüm ve mm, o yüzden ben düşündüm ama niye? Yani ne oldu? Ve o yüzden ben aslında kursları mesela İngilizce kursları aradım. Google'de veya başka yerde. Ama çok üzgünce oldu. Çünkü hiçbir şey özellikle olmadı. Sadece gramer hakkında oldu ve çok sıkıntı oldu. O yüzden ben kendimi söylüyorum. Kırmam onları. Gerçekten. Ve o yüzden ne bileyim içimde her şey geldi. Yani Türk insanlara yardım edeceğim. Ve işte böyle bu şekilde ben Türk insanlara çalışmaya başladım biraz. Ve em, mesela benim eee, çok özel öğrenci var. Onun adı Emre. Emre çok gerçekten mükemmel insan. Yani çok
çok hızlı İtalyanca öğreniyor, çok keyifli İtalyanca ve Türkçe konuşuyor. Am, yani ne bileyim, o yüzden evet ve saygı duyuyor. Yani kötü fikrim yok gerçekten. Eee, ve onu teşekkür ediyorum çünkü am, benim reklamı için benimle çok sık sık videolar yapıyor. Eee, ve bu benim için çok önemlidir. Ama onun için ayrıca çok iyi olabilir, çok iyi olabilir. Çünkü o hataları görecek yani ve bu şekilde ım, daha iyi öğrenecek. Evet. Ve sonra am, Mehmet de çok iyi bir insan. Ve onu gördüm. Yani bir cep telefon uygulamamda Tandem. Çünkü o orada geldi. Çünkü İngilizce öğrenmeyi istedi gerçekten. Ama ben önce düşündüm, tabii o sadece sohbet etmeyi istedi. Aa, ve bu kadar. Ama yani bunu doğru değildi. Gerçekten o bana her zaman yazı yazdı. Yani ben İngilizce öğrenmeyi istiyorum. Bana yardım et lütfen. Ve o yüzden bir gün ona cevap verdim. Tamam, sıkıntı yok. Ama Skype'te konuşacağız, tamam mı? Ve bir gün o Skype'e geldi. Onunla İngilizce konuşmayı istedim ama sıfır. Hiç bilmiyordu. Yani hiç bilmedi İngilizce. Sıfır. O yüzden ben çok şaşırdım. Ve o zaman ben onu söyledim. Tamam. O zaman ders kitabı konuşacağız. Bunu aç lütfen. Ve işte yavaş yavaş biz İngilizce birlikte çalışmaya başladık. Ve her şey çok iyi. Ve aslında bir gün ben ona sadece küçük ödevi verdim. Ama o çok büyük makiye yazı yazdı. Ben şaşırdım. Yani hoşuma çok gitti ama çok şaşırdım ya. Yani ve işte bu vakitte ben kendimi düşündüm. Vay be, Türkiye'de gerçekten öğretmenleri tapıyorlar. Benim insanları gerçekten doğru söyledi. İlginç. Ve o yüzden evet yani güzel sözleri ona söyledim yani çünkü çok iyi yaptı. Tabii ki hataları oldu ama önemli değil yani. Eee, ben gerçekten Mehmet'e kıymet ediyorum her şey için. Ve çünkü ben gördüm o çok yavaş, çok iyi Türkçe konuşuyor. Ona gerçekten her şeyi anlıyorum. Ve ben her zaman hataları yapınca o bana yavaş yavaş yardım ediyor. Ve bu mükemmel benim için. İşte ve ben düşünüyorum en yakın zamanda Mehmet benim eee, belki de en iyi arkadaşım olacak. Yani. Eee,
İşte, yani, o yüzden her şey bu yüzden ben, evet söylüyorum, benim babam haklıdı. Çünkü gerçekten çok iyi insan. Evet, aferin size. Eee, neyse, umarım bu video çok iyi oldu. Kendinize çok iyi bakınız ve, görüşmek üzere. Hoşça kal. Bye.